Tufan son bulup Nuh ve beraberindekiler gemiden çıktıktan sonra tufandan kurtulan müminler evlenmeye başladılar. Çoluk çocuk sahibi oldular. İnsanlar çoğaldı. Yeryüzünü imara başladılar. Bitkiler bitti, hayvanlar, kuşlar üredi. Dünya tufandan önceki halini aldı. İnsanlar çoğaldıkça yeryüzüne yayıldılar. Kabilelere ayrıldılar. Her kabile bir mıntıkada yurt tuttu. Sahip oldukları toprakları imara koyuldu. Bu kabileler arasında Ad kabilesi adında bir kabile vardı ki Yemen ülkesinin güneyinde sahile yakın, etrafı kum tepeleriyle çevrelenmiş bir ovada yerleşmişlerdi. Toprağında sular aktığı, pınarlar fışkırdığı gibi denize yakın olması dolayısıyla bu ovaya çok da yağmur yağardı. Onun için ovada bitkiler, ekilmiş güzel tarlalar, bahçeler, meralar pek çok idi. Kuşlar, hayvanlar çoğalmıştı. Dünyanın o bölgesi adeta cennetten bir parça olmuştu. O bölgenin ahalisi o zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden birini burada kurmuşlar. Kocaman kocaman sütunlar üzerine bina edilmiş evler, geniş geniş caddeler, çiçeklerle süslenmiş parklar, gezilecek, eğlenecek yerler yapmışlardı. Adına da hiçbir memlekette benzeri olmayan yüksek binalara sahip İrem şehri demişlerdi. Orada yaşayanlar gürbüz vücutlu, sağlam yapılı, tuttuğunu koparan cinsten insanlardı. Surlar, kaleler inşa ettiler. Taşları yontmak, heykeller, silah ve benzeri şeyler yapmak için atölyeler kurdular. Kuvvetlerine güvenerek zulmetmeye, acizleri, fakirleri ezmeye, kimse bize karşı gelemez diye kibirlenmeye ve aşırı gitmeye başladılar. Memleketlerini çevreleyen ovalarda sanki yolculara yol gösterir işaretlermiş gibi yalandan alametler dikerlerdi. Maksatları da yol göstermek değil, insanları şaşırtmak, akıllarına gülmek, çölde kaybolup gitmeleri için onlara tuzaklar kurmaktı. Yine insanları dövmek, talan etmek için şehirden dışarı çıkarlar. Olmadık zulüm ve vahşet yaparlar. Hiç kimseye acımazlardı. Sonra taşları yonttular, putlar yaptılar. Kendilerinden önce geçen ve Nuh peygambere inanmayıp da tufanda boğulan kafirler gibi onlar da putlara tapar oldular. Allah onlara putlara tapmaktan, zulüm etmekten vazgeçmeleri, insanlara merhametli olup onlara eziyet etmemeleri, insanları şaşırtmak maksadıyla yollara aldatıcı işaretler koymamaları, insanlarla alay etmemeleri, onları öldürüp mallarını soymamaları ve bütün varlığı yaratan tek bir Allah'a ibadet etmeleri için nasihatte bulunmak üzere kendi milletlerinden olan Hud peygamberi gönderdi. Hud kavmine dedi ki, ey kavmim, ben size Tanrı tarafından peygamber gönderildim. Allah'tan korkun ve ona ibadet edin. Bana inanın. Ben sizden ne bir ücret ne de bir mükafat isterim. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim. Kavmi ona, bizden ne istiyorsun ey Hud dediler.
Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah'tan korkmuyor musunuz dedi. Kavmi, atalarımızın ibadet ettikleri tanrıları bırakalım da senin iddia ettiğin tek bir Allah'a mı ibadet edelim dediler. Hud, ey kavmim dedi, hiç şüphe yoktur ki sizi yaratan Allah'tır. Nuh'un kavmini helak ettikten sonra size bu toprakları o ihsan etti. Sizi güçlü, kuvvetli yarattı. Size davarlar, bahçeler, evlatlar, pınarlar, daha bunlar gibi bildiğiniz neler verdi. Ey Hud dediler, sen bizden değil misin? Neden Allah seni seçsin de bize peygamber göndersin? Hud onlara, bunda şaşılacak ne var? İnsanları dövmek, onları eziyet etmek, onlarla alay etmek, yollara aldatıcı ve şaşırtıcı işaretler koymak gibi yaptığınız kötü işlerden vazgeçmenizi bildirmek için Allah'ın sizden birini göndermesine neden bu kadar hayret ediyorsunuz dedi. Milletinden kafir olanlar, ey Hud, biz seni hakikaten sapıtmış görüyoruz. Senin yalancılardan olduğundan da şüphe etmiyoruz dediler. Hud, ey kavmim dedi, bende bir sapıklık yoktur. Ben size alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size doğru öğütler veriyorum. Rabbimin emirlerini bildiriyorum. Ey Hud dediler, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı terk edici değiliz. Sana inanmıyoruz. Biz öyle zannediyoruz ki tanrılarımız sana zarar verdiği için mutlaka sen onlara kızıyorsun. Onlara ibadet etmemizden dolayı öfkeleniyorsun. İstiyorsun ki tanrılarımızı bırakalım da senin tanrına ibadet edelim. Hud dedi ki, Allah şahidimdir. Ben sözümde doğruyum. Bana sizin tanrılarınızın ne zararı ve ne de faydası olabilir. Ben onlardan daima uzak kalacağım. Çünkü onlar tanrı değil, birer taş parçasıdır. Ben yalnız sizin iyiliğinizi isterim. Bu yolda devam ederseniz Allah'ın azabına çarpılırsınız. Sonra mahvolur gidersiniz. Beni dinleyin. Ey Hud dediler. Sen bizi azapla helak olup gitmekle mi tehdit ediyorsun? Kimin bize gücü yetebilir? Biz kuvvetli ve kudretli insanlarız. Bizim karşımızda kimse duramaz. Hud onlara, ey kavmim, sizi yaratan Allah, hiç şüphe etmeyin ki sizden çok daha kuvvetli ve kudretlidir. Sizin iddia ettiğiniz kuvveti de size O vermiştir. O sizden bu kuvveti tekrar almaya, başınıza bela ve musibetler yağdırmaya kadirdir dedi. Ey Hud, haydi git de Rabbine söyle, tehdit ettiğin azabı bize göndersin. Nasıl gücü yetermiş görelim bakalım. Git be adam git. Biz senin bu boş sözlerine inanmıyoruz. Boşuna yorma kendini. Eğer bir mucizen varsa bize onu göster. Haydi, işte seni bekliyoruz dediler. Hud kesin olarak anladı ki kafirler asla iman etmeyecekler. Çünkü kalpleri kapkara kararmıştı. İçinde bulundukları nimete şükretmek şöyle dursun. Aksine o nimet onlara Allah'ı unutturmuştu. Allah'tan daha kuvvetli olduklarını ve Allah'ın kendilerine gücü yetmeyeceğini zannetmişlerdi. Hud milletinin batılda ısrar ettiğini, hakikati kabul etmeye bir türlü yanaşmadığını görünce kafirlere karşı kendisine yardım etmesi için Allah'a dua etti. Bunun üzerine Allah
Hud kavmine yağmur göndermedi. Uzun zaman geçti. Yağmur yağmadı. Bitkiler kurudu, mahvoldu. Sığırlar, davarlar yiyecek ot bulamadı. Zayıfladılar. Bir deri bir kemik kaldılar. Halk telaş içinde kalmıştı. Sabırsızlıkla yağmur bekliyordu. Kuyulardaki, pınarlardaki azalmakta olan sular ancak içmeye kafi geliyordu. Toprağı, tarlaları, meraları, bahçe ve ağaçları sulamak için fazla bir su kalmamıştı. Tanrılarına koştular, dua ettiler. Bu kuraklıktan kurtarmasını, yağmur göndermesini istediler. Fakat yağmur bir türlü yağmıyordu. Hud onlara, ey kavmim, gelin söz dinleyin de iman edin ki Allah size yağmur göndersin. İçinde bulunduğunuz bu sıkıntıdan sizi kurtarsın diye nasihatte bulundukça kavmi ona, biz tanrılarımıza dua ettik. Yakında bize yağmur gönderecekler. Sen bizden uzak dur. Senin iddia ettiğin Tanrı eğer mevcut ise istediğini yapsın da görelim derlerdi. Bir gün gökyüzünde kendilerine doğru simsiyah büyük bir bulutun gelmekte olduğunu gördüler. Nasıl sevindiler, sevinçlerinden çığlıklar kopardılar. İşte diyorlardı, yağmur bulutu, simsiyah görmüyor musunuz? Dualarımızı tanrılarımız kabul etti. Bu büyük bulutu bize gönderdi. Ovaları suya gark ederek, tarlaları, meraları su basacak. Yaşasın, yaşasın, ne mutlu bizlere diye haykırıyorlardı. Bir kısım insanlar yeri sulayacak, bitkileri bitirecek, o bol yağmuru beklemeye, toprağı sürmeye, tohum ekmeye başladı. Başka bir topluluk ise Hud peygambere, hani senin Tanrın nerede diyordu. Dua edin de Tanrı size yağmur göndersin diyordun. Şu gördüğün yağmur bulutu bize geliyor. Bizim tanrılarımız gönderdi. Senin Tanrın bir şey yapamadı. Üçüncü bir toplulukta putların karşısına geçmiş, seviniyorlar, oynuyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Çılgınca eğleniyorlardı. Onlar bu sevinç içinde devam ederken şiddetli bir fırtına esmeye başladı. Öyle korkunç bir fırtına ki ağaçları kökünden söküyor, duvarları yıkıyor, kapları, kacakları birbirine kasıyor, kumları, çakılları havaya uçuruyor, kafirlerin yüzüne çarpıyor, gözlerini kör ediyordu. Öylesine soğuk esiyordu ki dereleri kurutuyor, elleri, ayakları, kulakları, burunları donduruyordu. Kafirler çığlıklar kopardılar, acı acı bağırdılar, yüzüstü yere kapandılar. Fakat fırtına merhamet etmedi. 7 gece 7 gün bütün şiddetiyle devam etti. Her şey mahvolmuştu. İnsanlar, hayvanlar öldüler. Meyveler ve bütün bitkiler helak oldu. O imar edilmiş topraklar, o güzelim evler harap oldu. Parça parça dağılmış, ağaç dallarından darmadağın olmuş kafir cesetlerinden başka ortada bir şey kalmadı. Yalnız Hud peygamber hayatta kaldı. Allah onu kurtarmıştı. Her şey bitmişti. Yalnız kayalar oyularak yapılan evler Ad kavminin hiçbir memlekette benzeri olmayan o büyük sütunlarla yükselmiş, İrem şehrini kuranların, o gürbüz insanların orada yaşadıklarını gösterir bir alamet olarak dikili kalmışlardı. Sanki o halleriyle, vaktiyle burada bir millet yaşıyordu diyorlardı.
azgın bir fırtına ile helak olup gittiler. Her şeyi kökünden kurutan o fırtınayı Allah 7 gece 8 gün fasılasız onların üzerine musallat etti. O kavmin orada nasıl yuvarlanıp kaldıklarını görmüş olsa idin, sanki onlar içleri bomboş kalmış, hurma kütükleri gibiydiler. Şimdi onlardan geriye kalmış bir eser görebiliyor musun? Ne güzel yazmış.